Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Anıl Cabaş. Bugün sizlerle birlikte çok istediğiniz, çok beklediğiniz FL Studio mobil versiyonu eğitimlerimizin birinci serisine başlıyoruz. FL Studio Mobil'de biliyorsunuz ki hem Android hem iOS işletim sistemleri için kullanabileceğiniz en güzel müzik yapma yazılımlarından bir tanesi. FL Studio'lu bu eğitim serisi içerisinde geniş çaplı olarak nasıl müzik yapabileceğimizi bu video serilerinde göreceğiz arkadaşlar. Gelin şimdi bu videoda sizlerle birlikte FL Studio'ya güzel bir giriş yapalım. Şimdi FL Studio'muza giriş yapıyoruz. FL Studio'muzu açtıktan sonra direkt karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Kendi hazır projeler çıkartıyor karşımıza. Daha önce burada yapılmış örnek projeler arkadaşlar. Arayüzümüz gördüğünüz gibi bu şekilde. Sağ üst köşede ana menü dediğimiz ayarların olduğu kısım bulunuyor. Sağda yine orta kısımda bir ok işareti var. Bu ses mastering ayarlarını yaptığımız, ses volüm ayarlarını, efekt ayarlarını verdiğimiz kısım. Sağ alttan bir ok çıkıyor. Bu da yine şarkımızın, parçamızın metronomunu, başlatma, play tuşu ve yani piyano butonlarımızın bulunduğu kısım bulunuyor arkadaşlar. En sol kısımda da bu şekilde kanal izlerimiz bulunuyor. Orta kısımda da gördüğünüz gibi büyütüp küçültebildiğimiz, şarkımızın seslerimizi kayıt aldığımız, şarkımızı oluşturduğumuz bir proje ekranı bulunuyor arkadaşlar. Timeline'ımız bulunuyor. Sol tarafta şurada gördüğünüz mıknatıs işareti de şu imlecimizin yakalama. Bunu açarsak tam noktaları, metronomu yakalamaya çalışır. Bu şekilde. Bu ekranı aşağı çektiğimizde artı butonu görüyoruz. Artı butonuna bastığımızda burada enstrüman seçme olayı var arkadaşlar. Buradan istediğimiz enstrüman türünü bu timeline'ımız içerisine eklememizi yarıyor. Şimdi örnek projeyi bir dinleyelim. İstersek play'e şuradaki butondan basabiliriz. Şuradaki imlecin üstündeki play tuşundan. İstersek de şu sağ alttan yukarı doğru gösteren ok işaretine tıklayıp şu ekranı bulup sağ üst köşeden hemen yeni proje oluşturacağız arkadaşlar. Şurada New yazıyor. Sağ üst köşede bastık. İstersek buradan tür seçebiliyoruz. Şarkı türü, elektro house, işte trance seçenek sunuyor size. Biz boş bir ekran seçeceğiz. Buradan BPM yani hızımızı, metronomumuzu ayarlayacağız arkadaşlar. 100 olarak belirleyebilirsiniz ilk etapta. Projemizi açtık. Bu şekilde gördüğünüz gibi ilk karşımıza şuradaki artı butonundan yapacağız. Bu master dediği kısım şarkımızın ana bölümü. Yani ana volüm kısmı. Bütün sesleri ortak bir şekilde kontrol ettiği kısımdır. Artı butonuna bastık. Buradan atıyorum mini synth dediği yerden bir tane lead seçeceğiz arkadaşlar. Fark etmez. Ve FL Studio'da ses seçerken şu şekilde bir kere seçip bir kere dokunduğunuzda dinleme şansı veriyor size. Lead değil de biraz pad bir ses seçelim istersek. Evet, bunu seçtik arkadaşlar. Kapattık. Artık bu ses bizim ana ekranımıza yerleşti. Gördüğünüz gibi klavyeden çalabiliyoruz. FL Studio'da kullansa bile çabucak bıkacaktır ve pes edecektir arkadaşlar. Yani biraz da olsa en azından piyano üzerinde akor nedir şu tuşlarda buradan akorları şu A, B, C5, D, E, F bunlar ne işe yarıyor? En azından bunları biliyor olması gerekiyor arkadaşlar. Müzik bilgisine biraz daha hakim olması gerekiyor. Bunu kullanacak arkadaşlar için söylüyorum. Çünkü burada bir akor basmak istediğinizde bunu kendiniz manuel yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani burada akor nedir? Birkaç notanın bir arada olduğu armonik bir ses
Buna akor deniyor kısaca. Şarkılarda da olmazsa olmaz akor sesleri kesinlikle altyapımızda bulunması gerekiyor. Bu yüzden de bir beat oluşturduğunuzda bunda illaki bir akor duyacaksınız. İllaki bir nota da duyacaksınız. O yüzden bilmeniz gerekiyor. Piyano mi akoru yazdığınız zaman arkadaşlar görsellerden şablonlar çıkacak. Bu şablonları gözlemlediğinizde en basit halini bulup tuşlara bakarak akor basabilirsiniz arkadaşlar. Size sunacağım en basit yöntem bu. Mi minör akorunu buldum. Şu şekilde bunu daha doğru verecek bir ses ile yapalım bunu. Bu kanalı delete diyorum arkadaşlar, siliyorum ve artı butonuna basıp yeni bir ses ekleyeceğim. Şöyle elektronik piyano sesi ekledim arkadaşlar. Bakalım. Evet. Akor basabilmemize daha çok imkan sağlayacak. Şimdi 100 BPM'de kayıda geçeceğim arkadaşlar. Kayıt tuşuna bir kere bastık, rek dedik ve record, yani record'a bastık ve tuşlara bastığım anda kayda gelecek arkadaşlar. Fakat şarkıda ölçüyü bilmemiz için kaç vuruş çalacağız? Bir dört vuruş mu çalacağız? 8 vuruş mu çalacak? Bunu belirlememiz için BPM kısmına geliyoruz. BPM kısmında gördüğünüz gibi artı 1'de 1 arttırır metronom şarkımızın hızını. Buradan çevirdiğimizde şu şekilde arttırır. Biz bunu yine 100 yapacağız. Ve şuradaki M'yi beyaz hale getireceksiniz. Açık hale getireceksiniz. İsterseniz buradan tap diyerek, yani dokunarak tempoyu kendiniz belirleyebilirsiniz. Kendi vuruş hızınıza göre belirleyebilirsiniz. Şimdi o metronom M'ye bastım ve metronom klik sesimi duyacağım. Ve kayıt butonuna bastım. Evet. 2 vuruş, yani 2 dörtlük çalmasına müsaade ettim arkadaşlar. Geldim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. 4 tane bölüm var şu kısımda. Şöyle 1, 2, 3, 4. Şimdi ben bu sesin içerisine devam etmesini istiyorum. Ve bu kısımda da ikinci akorumun farklı olmasını, ikinci kısımda değişmesini istiyorum. Buradan bir akor, şarkıya uyumlu olacak bir akor seçeceğim arkadaşlar. Fa majör akorunu seçiyorum. Bu 3 sesimi şu şekilde seçtim ve fa majörü buradan copy dedim arkadaşlar. Hemen imlecimi şuraya getirdim ve basılı tutuyorum ekranıma, yapıştır diyorum arkadaşlar. Fa majöre bakıyorum. Seslerin neresinde bulunuyor? Evet arkadaşlar, fa majörü de yerleştirdikten sonra bunu bu şekilde şu yuvarlak kısımdan tutup uzatıyoruz ve başlatıyoruz. Tabii ki şuradaki şu üstte bulunan şöyle bir seçenek var. Basılı tuttuğunuzda loop ayarı, yani tekrar geri sarıp baştan aynı sesi çalmayı sağlar bize. Bunu uzatmayı da unutmuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fa majör akorumuzu da ekledik. Gördüğünüz gibi ses izlerini doğru notalara yerleştirdiğinizde akor oluşturmuş oluyorsunuz. Ben diğer elektrik piyanoyu kaldırdım. Grand piyanoyu yerine getirdim. Şimdi biz bu şarkıyı 100 BPM değil de daha çok yavaş bir ritimde hazırlayalım. Şöyle 75'lere getirelim. Şimdi ritim ekleyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki ritmi yavaşlattığımız için akorlarımızı da kısaltmamız gerekiyor. 4 vuruş değil de daha kısa vuruşlar haline gelecek. Boylarını kısalttık. Seçtim. Hem bu sırada nasıl seçip nasıl düzenleyeceğimizi de öğrenmiş oluyoruz. Hepsini kısaltmak için hepsini seçip şu şekilde kısaltıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları seçtim.
kopyalamayı nasıl yapıyoruz? Seçip kopyalıyoruz. Sonra basılı tutup paste yapıyoruz. Ve aynı sesleri yerlerine yerleştiriyorum. Şu şekilde dinleyelim. Evet, bu diyelim ki bizim şarkımızın alt beat'inin bir melodisi. Şimdi ben durum eklemek istiyorum. Bunun altına ritim eklemek istiyorum. Hemen artı butonuna bastım ve durumdan şuradan elektronik seçiyorum arkadaşlar. Burada FL Studio'nun yine güzel özelliklerinden şu şekilde oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Kickleri belli yerlere yerleştiriyoruz. Daha sonra head'leri yerleştireceğiz. Şu şekilde istediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Rastgele koyuyorum ben bunları. Yani bir trap şarkı yapmayı istesek. Evet. Şimdi buraya bir snare koyabiliriz. Evet. Ritmimi sadece bir mezur yazdım ve şu şekilde gördüğünüz gibi çektiğimde kendisi yerleştiriyor otomatik olarak. Loop'umu da uzattım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında daha böyle üzerine düşülse bu akorlarla, bu notalarla harika şarkılar çıkartabileceksiniz. Sadece biraz daha FL Studio'da bilgi birikimi ihtiyacınız var. Nota, akor nedir, nota nedir bunları en azından şarkı düzeni içerisinde biliyor olmanız gerekiyor. FL Studio'ya bu videoyla güzel bir giriş yapmış olduk. Bundan sonraki videolarda artık yavaş yavaş şarkı yapmaya çalışacağız. Trap tarzında olsun, house, tekno tarzında, house müzik tarzında, slow müzik tarzında bütün tarzları deneyeceğiz arkadaşlar. FL Studio ile ilgili bu kanalda gerçekten dolu dolu içerikler gelecek. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz de çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.